Yaklaşık 8-9 senedir YouTube'da içerikler üretiyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu diye yüzlerce içerik ürettik bugüne kadar. Nasıl yapılır? Tamir videoları, kendin yap videoları, elektrik, elektronik videoları, oyun videoları, yemek videoları, yani kanalımız bildiğiniz bir ansiklopedi olma yolunda ilerliyor. O videolardan birisini de bugün çekeceğiz. Elimde gördüğünüz bu kutuda kapı hidroliği var. Biraz sonra aşağı ineceğiz ve apartmanın giriş kapısına bunu takacağız. Kapı üzerine montaj etmeden önce masa üzerinde cihazımızı önce bir inceleyelim. Nasıl çalışıyor, nasıl montaj ediliyor. Daha sonra kapımıza takalım, videomuza son verelim. Şimdi ben kameranın açısını değiştirene kadar sizler de videomuzu paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Montajda bize lazım olacak olan şarjlı matkap üzerindeki metal delme ucuyla vidadan biraz daha ince bir uçla öncelikle yerlerini açacağız. Set üzerinde gelen vidalar kafanızı karıştırmasın. Çünkü iki çeşit vida var. Bu vidalardan bir kısmı ahşap kapılar için gönderilmiş. Diğer vidalar akıllı vida. Bunlar alüminyum ve çelik kapılarda kullanabiliriz. Bu vidayla da buradaki kolumuzu buraya sıkıştıracağız. 2 adet şema var. Birisi sağ açılım için, yani sağa açılan kapılar için. Birisi sol kapı için. Bizim kapımız sola açıldığı için bunu kullanacağız. Bunu yapıştıracağız kapı üzerine. Şablonu yapıştırdıktan sonra bu şekilde işaretleme kalemiyle çekişle üzerine, kağıt üzerinden vuracağız ve kapı üzerine vida izlerinin çıkmasını sağlayacağız ki tam düzgün bir şekilde takalım. Şablon üzerindeki küçük kısımda bizim buradaki kolun üzerine gelecek parçayı vidalayacağımız alan. Buraları da işaretledikten sonra bu kağıdı çıkarıyoruz ve delip vidalarımızı atıyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Ve en çok dikkat etmemiz gereken yön. Burada iki yönlü olduğu için bu sağ sol. Yönü bulabilmek için kolumuzu bu şekilde düz bir şekilde takıyoruz. Sola doğru dönüyor. Yani burası bizim işimize yaramayacak. Çünkü bizim kapımız zaten sola açılacağı için diğer tarafı takmamız gerekecek. Sağa doğru hareket etmesi gerekecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi sağa doğru hareket ediyor. Ve montaj bittikten sonra ayarlamamız gereken 2 adet burada vida var. Düz tornavida kullanarak buradaki vidaları gevşeterek, sıkarak mekanizmanın gevşekliğini, sertliğini ayarlayabileceğiz. 1 numaralı vida kapının kapanma hızını ayarlıyor. 2 numaralı vida ise kapının yaklaşım hızını ayarlıyor. Yani kapımız tam kapanacağı zaman hızlı bir şekilde çarpsın veya yavaş çarpsın. O ayarı da 2 numaralı vidadan yapacağız. Özellikle bu hareketli yerlere gres yağı sürmenizi tavsiye ediyorum. Biraz sonra ben işlem bittikten sonra kapı üzerinde ellerimize bulaşmasın diye gres yağı süreceğim. Bu şekilde makine yağınız varsa makine yağıyla da yağlayabilirsiniz ama makine yağından önce gres yağının tercih ediyorum ben. Çünkü daha uzun süre aksamlardan kalma özelliği var. Yönümüzü tespit ettiğimize göre kolumuzu burada takabiliriz. Çünkü kapı üzerinde zor olacaktır bu kısmı sıkmak. Bu şekilde sol açımlı bir kapı bu. Görüyorsunuz sağa doğru hareket ediyor. Uygun bir anahtarla sıkıyoruz. Şöyle bir anahtar setin içerisine koyabilirlerdi. Koymamışlar. Canları sağ olsun. Yani 3 kuruşluk bir anahtar koyulabilirdi. Elimde var. Bununla sıkacağız şimdi. Böyle bir anahtarınız yoksa kurbağacık ve penseyle de bu işi yapabilirsiniz. Şimdi burayı iyice sıkalım ve götürüp yerine takalım. Bu vidanın iyice sıkı olması gerekiyor. Kapı üzerine vidaladıktan sonra buradaki ayar vidasını açarak kolu biraz daha ileri geri çekebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki somunu ayar bittikten sonra mutlaka sona doğru vidalayıp, yani şuraya getirip sıkmanızı tavsiye ediyorum. Burayı gevşek bırakmayalım. İyice sıkı olsun. Yağlama işini dediğim gibi kapının üzerine yapacağız. İşlem bittikten sonra örneğin bu kısımdan taktıysak kolumuzu, boşta kalan kısma bunu takacağız ve burada en azından bir görsellik kazandırmış olacağız. Öncelikle bunu bir bantla kapı üzerine yapıştıracağız ve vida yerlerini işaretleyip montajı bitireceğiz. Burada şablonu yapıştırırken bir şeye dikkat ediyoruz. Kalın siyah çizgi var. Kapıyla pervazın arasına gelecek şekilde bunu buraya yapıştırıyoruz. Arka kısımda gördüğünüz gibi boşluk kısım var. Menteşe yerine denk gelecek burası. Menteşe yerine denk getirerek çizgimiz kapı pervazıyla kapı arasına denk geldi mi bunu buraya bırakıyoruz. Yapıştırıyoruz. Kaymasın ölçülerimiz. Şablonumuzu kaldırabiliriz. Delik yerlerimiz ortaya çıktı. Vidanın birisini vurduktan sonra gerisi kolay.
Kolumuzu yerine yerleştireceğiz. Şimdi burada biraz kısa kaldı. Bunu ne yapıyoruz? Buradaki vidayı açıyoruz. Pervaza değene kadar bu vidayı gevşetiyoruz. Pervaza değdikten sonra buradaki somunla sabitliyoruz burayı. Şu anda değdi. Tamamdır. Buradaki somunu yerine sıkalım ki burada bir gevşeme olmasın. İlk testimizi yapıyoruz. Gayet güzel oldu. Bırakalım. Evet, mükemmel oldu. Şimdi yukarıda bahsettiğim ayarları yapacağız arkadaşlar. Sonuna kadar açtım ve bırakıyorum. Kabımız çok hızlı gidiyor. 1 numaralı vidayı biraz sıkacağım. Bir kabımız yavaş hareket etsin, hızlı bir şekilde kapanması. Kapıyı sonuna kadar açıyoruz, bırakıyoruz. Evet. Biraz daha sıkmamız gerekecek. Kabımız kilide kadar geldi, kapanmadı. Bunu da 2 numaralı vidadan ayarlayacağız. 2 numaralı vidayı biraz sıkmamız gerekecek. Ayarlar tamam sayılır. Şöyle açayım kapıyı. Tekrar kapatalım. Görüyorsunuz yavaş bir şekilde gidiyor ve tık diye kapanıyor. Diğer kilit burada kalkıp ileriye gitmiyor. Bu sefer de ikinci vidayı gevşeterek, sıkarak buradaki ince ayarda, hassasiyet ayarında yapabilirsiniz. Tekrar deneyelim ve videomuza son verelim. Aynen. Şöyle bir de yarım açalım. Yarıya kadar açalım, bırakalım. Tamamdır. Kilitlenme olayını hem yarımda deneyelim, yani bu şekilde yarımda deneyelim, hem de tam açık böyle deneyelim. Yaklaştığı zaman yavaşlıyor ve kilitleniyor. Bu kısımları yağlayacağız. Makine yağıyla da yağlayabilirsiniz. Ben gres yağını tercih ediyorum. Sürüyoruz. Hem gıcırdama yapmaz hem de buradaki mekanizmanın ömrünü uzatır. Bunu mutlaka yapmalısınız. Daha sonra peçeteyle bu kısımları sileriz, temizleriz ki toz toplamasın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer neyi nasıl yapılır videoları, kendin yap videoları, elektronik, bilgisayar, aklınıza gelebilecek her türlü videolar gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımıza sahip çıkınız, videolarımızı paylaşınız. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın, sağlıklı, yan ölme ışık olsun. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.